Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Biraz nezleyim ama fena değil. İncelemeyi yapacak kadar iyiyim. İstersen videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. 2 hafta önceki incelememizde güzel bir beğeni sayısına ulaşmıştık ve kanalımızın en çok izlenen videosu olmuştu bu. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de aslında sizin ilk 2 gün içerisinde videoya eriştiğinizde attığınız beğenilerdi. Bu hatırlatmalar bizi hem daha çok öne çıkartıyor hem de Yalı Çapkın'ı takip eden insanların bizim kanalımıza erişmesini sağlıyor. Kanalımızdaki videoları izleyen insanların %85'i bu kanala abone değil. O yüzden sizden şöyle ikili bir çağrımız var bu sefer. Hem videoyu beğenmeyi hem de kanala abone olmayı unutmazsak hem sizin için daha iyi olur hem de bizim için süper olur diyelim. Hadi şimdi incelemeye geçelim hocam. Yalı Çapkını 53. bölümü konuşuyoruz abi. Hatırlarsan geçen hafta bu dizi acaba Yalı Çapkını Ferit'in yoluna mı evriliyor diye sana söylemiştim. Galiba bu dizi Yalı Çapkını Ferit'in yoluna evriliyor. Nasıldı bölüm? Bölüm daha Ferit üzerine kurulmuş. Onun ekseninde dönen Korhanların iç meselelerinin halledilmeye çalışıldığı bir bölümdü. Yalı içerisinde geçen çok doldurma sahneler de vardı. Birkaç olay dışında çok büyük olaylar da yoktu. O büyük olaylar da bizim aklımıza dalga geçer tarzdandı. Günger Bey ara verildikten sonra, yani kendisi 2. sezon başlangıcında olmadıktan sonra diziyi bence baştan sona izlemiş. Buradaki incelemeleri de gerçekten takip etmiş ve eksikliklerinin farkına varmış gibiydi ilk başlangıcında. Ama yine eski numaralarını yapmaya başladı ve ucuz numaralar kullanarak aslında bakın geçmişte size böyle bir şey göstermiştim. Hatırladınız mı tarzı flashbacklerle bize 30 bölüm öncesi olan olayları yedirmeye çalışıyor. Yani şimdi sen bana gelip de bu güçlü Halis Korhan'ın 53 bölüm boyunca böyle lanse ettiğin çok büyük adamın aslında hiç çizim yapmadığını bana anlatamazsın. Bu yemez yani. Hani adamı itibarsızlaştırmaya gerek yok. Zaten hikayenin en kötü karakteri o yani. Hani onu böyle daha güçsüzleştirmeye çok da gerek yoktu. Seyran'ın eline böyle koz verilmesine de gerek yoktu. Seyran pekala kendisi de Korhanlara karşı kafa tutabilirdi. Yani yine basit yolu seçtiler. Yalı'nın gizli sırrı bu muymuş? Ben daha farklı bir şey bekliyordum. Konuşması güzel oldu Şefika Hanım'ın. Ama bakalım bu ne kadar etki edecektir izleyicilerin gözünde. Bölümün hikayesi aslında şu şekilde kurgulanmıştı. Eski Ferit Korhan geri dönüyor. Daha çok Ferit sahnelerinin önde oldu. Seyran'ın daha az gözüktüğü bir bölüm matematiği vardı. Ayrıca şu çok dikkat çekici. Ferit 2 kere şu cümleyi kullanıyor. Ben başka bir hikaye anlatacağım. İnsanlara yeni bir hikaye anlatacağım diyor. Sence burada Mehmet Barış Günger, yani dizinin senaristi, bir mesaj veriyor olabilir mi? Arkadaşlar artık yeni bir hikayeye geçiyoruz. O beklediğiniz hikayelerin gerçekleşme durumuna daha çok var. Tabii, çünkü Günger Bey büyük ihtimal diziyi bırakmadan önce şöyle bir şey yapmıştı ilk sezonda. İleride olabilecek olayları yazmıştı ve diziden ayrılmıştı. Şimdi Leyla Hanım da gelince direkt aslında bu olayların güzel olduğunu görüp önceki olayları kapatmadan direkt önümüze koymuştu. Bu olaylar böyle olunca da tabii ki de izleyicide iyi bir etki bırakmadı. Günger Bey de bunu birkaç bölüm toparlamaya çalıştı. Baktı ki çok salça oldu hikaye. Kendi tarzına hiç uygun değil çünkü. İkisinin çok farklı yazım tarzları vardı. Onun tarzında hatta birkaç bölüm yazmaya çalıştı. Baktı olmuyor. Dedi ki benim kartları yeniden dağıtmam lazım. Bir Seyran'la Ferit'i bir ayırayım. Ferit karakterini daha da güçlendireyim ve Seyran'ın da kendi yolculuğunda aralarında bir rekabet kurarak aslında Ferit'in daha da kaybetmesini işleyeyim seyircinin gözünde. Böylece Ferit'e olan sempati ve empati kurma yeteneği de insanlar tarafından artsın diye düşünmüş olabilir. Hem de birazcık hikayeyi uzatayım. O arada da zaman kazanırım. Büyük ihtimal 3. sezonda asıl olayları göreceğiz. 2. sezon biraz öyle gidiyor yani açıkçası. O da bunun farkında. Bilmiyorum, hani iyi bir hamle yaptı kendi açısından. Yani böyle kotarabilirdiniz hikayeyi. Çünkü zaten gideceği bir noktada kalmamıştı. Öyle bir yerde devraldı ki kendisinin de hiç o tarzda bir yazar olmadığını biliyoruz. O yüzden de böyle bir yola gitmeye çalıştı. Ama bakalım bu yol bu diziyi ne kadar götürecek bilemiyoruz. Çünkü rakipleri de arkadan geliyor. Yeni dizilerde geliyor, Cuma günü yayınlanacak. Hikayenin bir başka bölümü olan Seyran'a geçelim istersen. Şunu gördük bu bölüm. Halk Seyran'ın yanında. Tabii. Okula girdi. Bir anda böyle halk kahramanı gibi karşılandı. Bütün arkadaşları hep onun yanında durdu böyle. Gerçekten bir devrimci bir yapısı da bulundu yani Seyran'ın. Daha fazla keşke kendisinin sahnelerini görebilsek. Bilemiyorum ama yani bu tarzda da yazılmadığını hepimiz de biliyoruz. Hani hep böyle temennilerle de bir yere varamayız bence. Şu dikkat çekici. Bölüm başında Ferit'le yüzleşirken ne yaparsanız yapın beni yıkamayacaksınız dedi. Bütün katakullerinize rağmen ben karşınızdayım dedi Seyran. Bu da aslında artık senin de
geçen hafta dediğin gibi bu dizide oyun kurucu Ferit olamaz. Bu dizinin oyun kurucusu Seyran'dıra çıkan bir cümleydi aslında, değil mi? Tabii ki öyle. Ya Ferit çok iyi bir yan parça olabilir. Mesela organizasyon yeteneği çok yüksek bir karakter. İşler iyi giderken her şeyi toz pembe götürebilecek bir insan ama işler kötü giderken o da çok saçmalıyor. Yani akıl almaz planlar yapıyor. Kararsızlıkları oluyor falan. Ya o yüzden de onun yapısı bir şeyleri kurup devam ettirmek üzerine gidebilecek seviyede değil yani. Öyle stabil bir yapıda değil. Ama Seyran tam tersi, daha böyle ayakları yere basan bir karakter. O yüzden de aslında Ferit'in bu yersiz özgüveni de onun şımarıklığıyla birlikte kendi açısından tutarlı bir bakış açısıydı. Ama yavaş yavaş bence şimdi yeni tanıştığı kızla birlikte bir şeylerin farkına varmaya başlayacak abi. 53. bölümde diziye yeni bir kadın karakter dahil oldu. Nevra isminde Betül Aktel'in canlandırdığı bu karakter aslında bölüm hikayesinde de çok fazla hikaye yükünü taşıyan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi burada özellikle bölüm sonuna yaklaşan durumdan bahsetmek istiyorum sana. Bu karakter niye geldi ve bu karakter Seyfer ilişkisiyle alakalı neye katkı sağladı? Şöyle olabilir. Şimdi bölüm sonundaki sahneyi hatırlıyoruz. Ferit'in aklı sonradan başına geldi. Eski Ferit Korhan olsaydı o kızla bir şeyler yaşardı o akşam ama o anda Seyran'la olan geçmişi aklına geldi. Seyran için ne kadar mücadele ettiğini ve hayatında hiçbir kadın için bu kadar mücadele etmediğini, bu zorlu yolun sonucunda da aslında ona hala aşık olduğunu görmüş olduk. İç hesaplaşma yaşadı. Çünkü eski Ferit Korhan dediğin adam zaten bundan hiç sıkıntı duymazdı. Hem iş için hem de kendi gönül işleri için Nevra ile birlikte olurdu. O yüzden de bugüne kadarki bir karakter gelişimini göstermek istedi bize bence senarist, ama ilerleyen bölümlerde Ferit'in zaten bu hesaplaşmalarla birlikte kendi kurduğu planın içerisine düşerek aslında Seyran'ı ne kadar özlemiş olduğunu göreceğiz büyük ihtimalle. Seyran da güçlerine aslında Ferit'in karşısına çıkacaktır böyle. Aralarındaki yüzleşmeleri göreceğiz. Bu bölüm yan yana da görmedik kendilerini. Dilersen yan hikayelere geçelim. Çünkü bu bölümde yan hikayeler oldukça fazlaydı ve çok fazla ilerledi. Tabii. Ayrıca hani dizinin ana hikayesi olan Seyfer hikayesinin bile önüne çıkan hikayelerdi yan hikayeler. Ana hikaye Seyfer mi şu an? Bence değil. Yok, genel açıdan hani sezon ve dizinin genel hikayesi açısından diyorum. Şimdi birinci olayımız Pırıl Kaya. Bu iki karakter bir gece bir şey yaşamışlar. Sonra Kaya bu kızı bırakmış. Bunu anladık bu bölüm. Fakat orada büyük bir çekişme var. Suna, Pırıl, Kaya. Yine OGM'nin sevdiği bir üçlü görüyoruz. Gerçekten çok gereksiz sahnelerdi. Yani şimdi bu Korhanların genetik olarak herhalde bir çapkınlığı var. Yani Kaya da az değilmiş, bunu görmüş olduk. Ama çok da önemli bir olay değildi. Bence Kaya mesela söyleyebilirdi bu tarz bir olayı. Geçmişte hani bir şey yaşadım ama aramda hiçbir şey yok. Kaç yıldır da görmedim etmedim tarzda konuşabilirdi ama dizilerimizde de hep bu vardır değil mi? Karakterlerin böyle bir aslında çok önemli arz etmeyen olayları vardır ama sıkıntı olmasın diye söyleyemezsin, sonra olur olmadık anda patlar. Yani klasik bir hikaye yazımı tekniğidir. İleriye saklarsın olayları ve gerilim yaratırsın. Bölüm içerisinde de gördük bu gerilimi, yani Kaya'nın bir şeyler sakladığını falan. Öyle bir ilerleyiş oldu ama çok da önemli olmayacaktır yani. Kaya ile Suna arasında devam edersek Kaya bu bölüm acayip bir travmatik olay yaşadı. Annesinin evlenmiş olduğunu gördü. Annesi de yeni eşiyle yalıya geldi. Ve orada ilginç bir durum var. Kaya da Suna da artık yalnız. Evet. Ya birbirlerinden başka kimseleri kalmadı. Şöyle, zaten Suna artık İfakat Hanım'ı da arkasına yaslayamaz. Çünkü her şeyi artık biliyor. Onu da piyon olarak kullanıldığında farkına vardı biraz bu bölümde. Hem geçen bölümki parayı ortaya koyma mevzuları hem kapı arkasında dinlediği mevzularla birlikte. Yavaş yavaş aslında Kaya'yla yalnızlaşacaklar. Kendi aralarında da problemler olacak ama bu ikilinin artık kaybedecekleri neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yani öyle söyleyebiliriz. Şimdi bu bölümde çok dikkat çekici bir konu var. Ben bu bölümde en çok o kısmı beğendim eğer aynı şeyi konuşacaksak. İlk bölümde yaşanan olaylarla alakalı 53. bölümde, yani bu bölümde çok fazla atıf vardı. Ne ima etti senarist bilmiyorum. Şöyle başlayayım sana. Şimdi ilk Kaya ile Suna kahve muhabbeti üstünden şu konuşmayı yapıyorlar. Sen zaten Ferit'le evlenmeyecek miydin? Senin evleneceğin kişi o değil miydi? Sen bunu beklemiyor muydun dedi Kaya. Sonra yalıya bir falcı kadın geldi Fikriye isminde ve Suna ile kader çizgisi üstünden çok güzel bir konuşma yaptı ve dedi ki her şey eskisi gibi olacak ama herkes değişmiş olacak dedi ilginç bir şekilde. Yine ilk bölüme atıf yaparak gördüğümüz kahve dökülme sahnesini gördük. Suna elinden kahveyi düşürdü kadın çarparak. Yine orada bir kahve sahnesine ve Suna ile Ferit arasındaki kader çizgisine bir atıf vardı ve ayrıca Ferit Gülgün'ü çiçeklerle ziyarete gittiğinde Gülgün ona şunu dedi. Keşke dedi sen benim kulağıma eğilip ben bu kızı istiyorum dediğin
dediğinde sana karşı gelseydim bu aileye yazık ettik dedi. Sürekli ilk bölüme bir atıf vardı. Bu bize ne ima ediyor? İlk sezonda zaten Suna'nın Ferit'ten hoşlandığını biliyorduk yani ve Seyran'a karşı da bir dolmuşluğu vardı yani içten içe Suna'nın. Hem kıskanç bir yapıda hem de o daha çok böyle Yalın'ın fırsatlarını kullanmak isteyen bir karakter. Seyran'ın öyle şeylerde gözü yok yani fark ettiğimiz üzere. Kaya'yı da aslında biraz seçeneği olmadığı için kabul etti. Hafif hoşlanıyordu ama onun gönlünün onda da olmadığını biliyoruz. Ya Ferit'e içten içe bir özlem de duyuyor yani bir ilgi de duyuyor bence. O başaramamışlığın acısıyla da her gün yaşamaya devam ediyor kendi içerisinde. 3-4 bölüm önce de Orhan bu olayı Gülgün'e hatırlatmıştı hatta yani. Çocuğu çok şımarık büyüttük işte. Seçimlerinde biz Seyran'ı seçmesine izin verdik. Bunu yapmamalıydık yani. Biraz sınırlarımızı çizmeliydik falan demişti. Gülgün'ün de o aklında kalmış. Bu bölümde kendisi öyle bir şey söyledi. Ya bunların hiçbiri tesadüf olamaz. Kafamda deli sorular yani ileride şöyle bir şey mi olacak? Yalı yangın yeri olduktan sonra Ferit'le Suna mı bir ara birlikte olacaklar? Yani böyle bir hikayede yazarsanız ben gerçekten izlemem yani. Ya da dizinin finalinde Sunay'la Ferit mi olacak? Çünkü falcının iması şu şekilde. Eskiye dönülecek ama herkes değişecek. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Ferit Orhan'a dönüşür, Gülgün Seyran olur ve İfakat'te Suna mı olur acaba? Kaya da ölür mesela atıyorum. Ya öyle bir şey yazarlarsa yani hani bak Gülseren Dayıcıoğlu böyle bir şeyi ellerini ovuşturarak düşünmüş olabilir yani oh be ne güzel senaryo değil mi? Bunu ben Günger Bey'le bir konuşayım. Onu da bir kabul ettirebileyim tarzı bir mesaj olabilir. Böyle de bitebilir dizi. Ya bu kadar açık bir şekilde kaç bölümdür bunu nakış nakış işlemek de hani bir finale dair bir mesaj bence. Şimdi onun dışında hiçbir şekilde ilgi çekmeyen Sacide hikayesi tamamlandı gibi bir şey oldu. Abi sonunda ya. Biz ama zaten diziye geldiğinde de bu olayın tamamlanacağını söylemiştik. Tatlıya bağlanacağını, Pelin'e hiçbir şey olmayacağını her zamanki gibi konuşmuştuk. Bu bölüm Pelin'in biraz ağrıları vardı. Orada da çocuğun düşüp düşmeyeceği üzerine sinyaller verilmeye başlandı. Büyük ihtimalle çocuk doğmayacak herhalde. Öyle gözüküyor. Evet ya Günger Bey'in zaten bence başından beri o planı yoktu. Günger Bey devam etseydi ikinci sezonu direkt Pelin olmayacaktı bence. Hatta öyle başlangıç olacaktı. Kendisi her ne kadar ilk sezonu tutmak istese de. Sonrasında herhalde belki de yeni senaristin ya dur biraz elimizde bekletelim. Yapım tarafı da zaten hani net bir şekilde oyuncuyu göndermek istememiş gibi düşününce kullanmak istediler ama bence çok kötü bir hikaye açılımıydı. Leyla Hanım'ın yaptığı en kötü şeydi hikayede. Onun dışında senin de incelemenin başında bahsettiğin Şefika sonunda konuştu ve Seyran ve Gülgün'e kafasındaki her şeyi anlattı. Oh be Yalın'ın sırları döküldü ortaya. Ne sırmış ama arkadaş. Latif Bey göründüğü gibi biri değil dedi. Atölyeleri var, mağazaları var dedi. Halisa sahte bir sanatkar dedi. Latif dedi Halis Korhan markasını, tasarımlarını yapan isim dedi. Halis Korhan markası bir yalandan ibaret dedi. Şimdi benim aklıma direkt şu geldi. Ben sanki bunu biliyorum gibi bir his geldi. Neden? Çünkü birinci sezonun başından beri bu teori hep konuşulan bir teori. Hatta flashback olarak gösterdikleri sahneden itibaren herkes ya bu Latif Bey niye bir şeyler yapıyor, niye bir şeyler saklıyordan bu teoriyi çıkarmışlardı ta birinci sezonda. Niye Yalı Çapkını kuşunu çiziyorken Seyran odaya girdi ve onu kapattı falan. Ne kuş çiziyor alt tarafı diye düşünmüştük. Zaten çarpıcılığı da kalmamıştı. Ama hani şunu da söylemek lazım. Halis Korhan karakterini bu kadar güçlü yazıyorsunuz. Ama zaaflarının da ne olduğunu çok da iyi biliyoruz. Çok düşkün kendi namına, şöhretine. Ve bir terslik olduğunu zaten sezebiliyorduk. Ama Halis Korhan'ın genel olarak bir gölge çizer bir kişi kullanarak kendisinin aslında iyi bir tasarımcı olmadığını bize anlatmaları bana hani çok geçmedi. Seyran'ın eline koz vermesi açısından kullanılmış bir hikaye açılımıydı bence. Bu da senaristin elini şöyle rahatlattı. Zaten bunu bir ara açıklamak istiyordu ama çok önemli bir olay olarak açıklamayacaktı. Dükkan mevzusu bence burada önemli. Seyran orada ilerleyen bölümde yani 54. bölümde Latif Bey'i ziyaret edip tehdit edecek ve aslında Korhanlara karşı elinde bir koz olmuş olacak. Yoksa çok da önemli bir açılım değildi bugüne kadarki ama Seyran'ın güçsüz elini biraz güçlendirdi ve artık onun da sahnelerinin böyle farklı şekilde artacağına dair bir ima da yapıldı. Değişik bir açıdan bakılmış oldu. Bana çok geçmedi çünkü alenen bilinen bir şeydi. 54. bölümde ima derken istersen 54. bölümün fragmanına da geçelim. Dediğin gibi Latif'i dükkanında ziyaret eden bir Seyran gördük. 2 tane nüket var. Bu muhabbette özellikle 53. bölümde Kaya'nın bu olayları bildiğini gördük. Halise bunu anlatıyor. Kızının yanında dur diyor. Bu önemli bir detay sanki. Kaya işe başlayacak Ferit'le birlikte. Seyran'la Gülgün arasında bir gerilim var. Evet yani zaten onu ara sıra bize sezdiriyor senarist. Çünkü Gülgün bu yaşama çok adapte olamayabilir yani. Yıllarda yaşamaya alışmış bir kişi olarak kendisi. Ya bu bölüm bir salçalı makarna yaptı. Hayatında herhalde tek başarısı budur yapmış olduğu. O yüzden
yüzden de büyük ihtimalle bir Korhanlarla iletişime geçme mevzusu olacaktır. Onun harici Orhan bu bölüm çok güzel bir şey konuşmuştu yani babasıyla. Hani buradaki sistemi ben kurdum, o yüzden bana ihtiyacın yok. Ben olmasam bu şirket işler babacım demişti. Ama Halis Korhan'ın onun yüzüne bile bakmadığını gördük. Acaba imzalattığı evraklar neydi? İşte o da 54. bölüm fragmanında gördüğümüz o şirkete yapılacak darbe girişimine bir atıf mıydı o imzalar? Ona da olabilir ya da farklı bir şey de çıkabilir ilerleyen bölümlerde. Şey olabilir belki de. Şimdi Orhan'ın da bir planı var. Şirketin başına geçmek ve aslında Ferit'in planlarını da, Ferit'in kurmak istediği markayı da bu yok edebilir. Orhan şirketin başına geçerse böyle bir şeye engeller. Ve Halis Ağa'nın da eve kapandığı bir hikaye şeyinde izleyebiliriz. Ama şu çok dikkat çekici. Orhan'ın darbe planını öğrenen bir Kaya var. Fragmanda bunu gördük. Evet ya, gerçekten Kaya da ummadık taş baş yarar şeklinde acayip hikayelere kendisini ortak ediyor. Çoğu şeyin farkında olan ama içine de atan bir karakter. Bilmiyorum neler yapacak. Onun da elinde ciddi kozlar var. Herkes herkese çatışacak. Onun dışında Suna ifakati duyuyor. Suna ile ifakatin arasındaki o güven ortadan kalkmış gibi olacak. Evet yani zaten Suna'nın da bir şeyleri fark ederek yavaş yavaş kendi başına bir şeyler yapmaya çalışacak. Daha çok Kaya ile birlikte belki de organizasyonlara dahil olabilirler. Son olarak da bir kaçırılma olayı izliyoruz. Orhan bu emri veriyor. Acaba babasının bundan haberi var mı? Yani ne olacak acaba, Kazım Ağa'nın başına neler gelecek ve de neden kaçırıyorlar? Büyük ihtimal bu Nüket'in olayını temizlemek isteyecektir Halis Korhan. Ama bunu nasıl yapacaklardır? Tehditle belki de boşanmalarını isteyebilir ya da farklı bir noktaya götürtebilir olayları. Bilmiyorum. Sence Şehmuz'un yalısında Kazımların kalmasıyla bir alakası var mı bu olayın? Tabii ki de var yani. Belki de onu ajan olarak kullanmak isteyeceklerdir ya da farklı bir şeye götürmek isteyeceklerdir hikaye akışını. Bilemiyorum ama zaten Kazım Ağa'nın rolü çok pasifize edilmeye de başlandı. Yani o şanlılar kısmı, hani sezon başlangıcı nasıl şanlar vs Korhanlar olacakken şimdi tamamen pasifize edildiler ve çok da önemli olmayan bir duruma geldiler. Biraz değişiyor işte, senarist de değiştikçe, hikayenin de yönü değiştikçe bazı karakterler daha önemsizleşiyor. O yüzden de dizideki tutarsızlıklara çok güzel bir örnek oldu bu da. Nereden nereye geldik yani. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler olacak diyelim. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Başka incelemelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.